Dostoyevski neden bütün dünyada bu kadar fazla okunuyor? Neden insanlar sürekli mutlaka okuman gerekir diyor? Bugün bu soruların cevabını vermek istiyorum. Fakat bunu biraz endişeyle yapacağım çünkü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından birini analiz edebilmek göründüğü kadar kolay olmayacak. İçeriği 5 bölüm halinde sunmak istiyorum. Bir psikolog olarak Dostoyevski, bir filozof olarak Dostoyevski, bir sosyolog olarak Dostoyevski, bir insan olarak Dostoyevski ve kapanış. Dostoyevski kitaplarındaki insanların birçoğunda hastalıklı davranışlar gözlemlemek mümkündür. Bu insanlar genel olarak sıradan hayatı olan ve sıradan davranışlar sergileyen tiplerdir. Başta hiçbirinin hayat hikayesi ilgi çekici gelmez fakat Dostoyevski kurgularında bu insanları sıradan olmaktan çıkarır ve kişinin özüne, psikolojik duygu durumlarına ve düşüncelerine inerek karakterlerin hastalıklı iç çatışmalarını ve zihinlerindeki bozuk düşünceleri sayfaya boşaltmaya başlar. Siz daha ne olduğunu anlayamadan kahramanın zihninde yerinizi alırsınız ve onunla bazı anlarda duygusal, bazı anlarda da fiziksel bağ kurmaya başlarsınız. Karamazov kardeşler, Suç ve Ceza, Budala ve Kumarbaz gibi kitapları psikolojiye giriş olarak gören psikologların olduğunu biliyoruz. Dostoyevski'nin duygusal olarak yıpranmış, zihinsel olarak yaralanmış, sefalet içinde yaşayan ve çoğunlukla endişeli insanların duygu durumunu anlatma konusunda en önemli kalemlerden biri olduğu tartışılmaz gerçektir. Kaygıyı, suçluluğu, açgözlülüğü ve sevgisizliği anlattığı kitaplarda insanların roman karakterleriyle bağ kurmasını istiyordu ve çoğunlukla istediğini elde ediyordu ve sizler bazen bir katile, bazen de bir açgözlüğe sevgiyle yaklaşabiliyorsunuz. Bunu da yarattığı karakterin derin hikayeleriyle ve onların zayıflıklarıyla başarıyordu. Çünkü Dostoyevski bu duyguların hepsini zaten yaşıyordu. Dostoyevski eserlerinde en önemli iki olgu acıma ve merhamettir. İdam cezası aldıktan ve kurşuna dizilmeyi beklediği idam meydanından son anda kurtulmasından sonra sürgüne gönderilen bu adam İncil dışında herhangi bir kitaba erişemiyordu. Kitapta İsa'nın insana duyduğu merhameti o da kendi eserlerine katmış. Kişi ne kadar acımasız olursa olsun onun duygularına değer vermiştir. Çünkü idam cezasından son anda kurtulana kadar kimse onun duygularına değer vermemişti. Dostoyevski diğer büyük yazarlar gibi kendi hayatının izlerini takip ederek eserler yazmıştır. Toplumun içerisindeki herhangi bir birey olan bu adam nasıl ki yaşamında anlam, ahlak ve mantık düzleminde yaşama uğraşı verdiyse yazılarında da bu düzlemden çıkmamış, yaşarken başarılı olamasa da yazarken başarılı olmuştur. Dostoyevski hiçbir zaman varoluşçuluk felsefesini benimsediğini dile getirmemiştir. Fakat yapıtlarındaki temalar incelendiğinde görünen şey bu felsefi düşünceye çok yakın olduğudur. Özellikle Yer Altından Notlar kitabı romanlarının çok ötesinde bir eser olmakla birlikte kendi varoluşunu sorguladığına şahit olduğumuz derin ve öznel bir kitaptır. Eserin daha en başındaki boğucu atmosfer ve gergin hava sarsıcı bir takım cümlelere sürükleneceğinizin izlerini taşıyordu. Dinlemek isteseniz de istemeseniz de şimdi size niçin bir haşere bile olamadığımı anlatmak istiyorum baylar. Tamamıyla ciddi olarak söyleyeyim ki böcek olmayı çoğu zaman arzuladım. Yazık ki buna bile layık olamadım. Baylar, yemin ederim ki her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Gerçek tam manasıyla bir hastalıktır. Varoluşçuluk felsefesi insanın varoluşuyla doğal nesnelerin varlık türü arasındaki ilişkiyi vurgulayan, iradesi ve bilinci olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren felsefi anlayıştır. Varoluşçu felsefenin özü özgürlük gibi algılansa da en önemli nokta otantisitedir. Adorno'nun tanımladığı kadarıyla öyle olmak ve başka türlü olamamak anlamına gelmektedir. Dünya üzerinde insan dışındaki hiçbir varlık varoluşunu algılayacak kapasiteye sahip değildir. O canlı veya cansız her şeyle etkileşim içinde bulunabiliyorken bu etkileşimi de hem yazıyla hem de sözle ifade edebiliyor. Bu yalnızlık duygusu da yabancılaşmayı ve anlamsızlığı beraberinde getirdiğinden varoluşçuluk felsefesine bir adım daha yaklaşıyoruz. Dostoyevski'nin eserlerindeki varoluşçu temalar inanç sorunu, özgürlük, adalet, sevgi, özde insan ve yalnızlık üzerine kurgulanırken acımak ve merhametli olmak tepede yer almaktadır. Bütünsel anlamda hepsini bir sepete yerleştirseydik sepeti kavrayan şey kesinlikle trajedi olurdu. Dostoyevski kurgularında diyaloglara ağırlık veriyordu. Tüm eserleri incelendiğinde kendisinin karşı çıktığı argümanlara da ulaşmak mümkün. O determinizme, rasyonel egoizme, materyalizme ve nihilizme karşıydı. Hatta insan aklının dar çerçevesinde ele alınan akılcılığa da karşıydı. Sosyoloji, diğer adıyla toplum bilimi, insan ile toplum arasındaki etkileşimi inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.
Rus edebiyatının toplumu en iyi yansıtan eserleri genellikle Tolstoy vermiştir. Fakat Dostoyevski de yaşadığı toplum hakkında fikirler belirtmeyi ve tespitler yapmayı ihmal etmemiştir. Kendisi bir sosyolog olarak öne atılmamıştır ama Rus toplumu üzerinde ve yeni sosyal fenomenlerin birikimi konusunda büyük etkiler bırakacak, yeri geldiğinde de yönlendirme yapacak güçte bir sosyolog göremiyordu. Bu yüzden zaman zaman eserlerinde sorunlu olduğunu düşündüğü toplumsal düşünce ve olaylara kurgusal karakterlerle yön vermeye çalışıyordu. Hiç şüphesiz bu kahramanlardan biri Delikanlı adlı romanındaki Arkady Dolgoruki'dir. Dostoyevski bu romanında 1860'lı yıllarda Rus gençlerinin yeni bakış açısı olan nihilizmi eleştirirken gençlerin Rus kültüründen duyduğu endişeyi ve küçük görmeyi baba ile oğul arasında yarattığı kurguyla gündeme getirmiştir. Yine aynı romanda gençlerin eğitim almayı reddedip bir an önce zengin olmak ve toplumun tepesine çıkarak gücünü gösterme arzusunda eleştirmiştir. Dostoyevski romanlarındaki sorunlu tipleri 3 grupta ele almak mümkündür. Birinci tipler ahlaksızlığı soylulukla iliştirenlerdir. İkinci tipler ahlaksızlığı utanarak yapanlar ama asla ahlaksızlıktan vazgeçmeyenler ve üçüncü tipler de %100 katıksız ahlaksızlardan oluşur. Birinci tipleri kitaplarında kolayca tanıyabilirsiniz. Onlar toplumsal olayların gözlemcisi ve yorumcusu olarak karşınıza çıkar. Her yerdedirler ve olayları ayrıntılı olarak uzun uzun anlatmayı severler fakat sonuçlar çıkarmayı okura bırakırlar. Dostoyevski eserlerindeki bir diğer önemli unsur da suçtur. Bu unsur üzerinde durmasının altında sadece ağır çalışma koşulları ve yargılama yoktur. Reform sonrası Rusya'nın keskin ahlaki çöküşüyle hız kazanan radikal değişimler vardır. Suçun arkasında yatan gerçekler yazarın hayal gücünde rahatsız edici bir takım psikolojik sorun doğuruyordu. Fakat gerçekler bile sorunların üstesinden gelebilmek için tek başına yeterli değildi. Elimizde gerçekler var. Yine de gerçekler her şey değildir. Meselenin en azından yarısı bu gerçekleri de ele alış biçimimizdir diyordu. Dostoyevski bugün edebiyatımızın zirvesinde yer alan yazarlardan sadece bir tanesi. Fakat yaşamı boyunca bunun zevkini tadabilmiş bir insan olamadı. Hayatı boyunca hep parasızlık çekti. Eline geçenleri de kumar yüzünden kaybetti. Küçüklüğünde alkolik babası yüzünden mutsuzdu. Biraz büyüdüğünde gönüllü olarak askere gitti ve burada da mutsuz oldu. İnsancıklar kitabını çıkardığında eser büyük beğeni topladı ama o okurlarına ve onu yorumlayanlara karşı küstahlaştı. İlk edebi girişimleri tecrübesizliğinin de etkisiyle yok oldu. Bu sefer reformu isteyen insanların yanına katılarak köleliğe karşı çıktı ve yoksulların yanında saf tuttu. Ama bu defa da hükümetin darbesini yiyip kurşuna dizilmek üzere alıkondu. Burada son dakikalarda kurtulan yazar 4 yıllık sürgüne gönderildi. Sürgün bittiğinde artık eve dönmenin ve keşfetmenin zamanı gelmişti. Edebiyat hayatı olacaktı. Roma, Paris, Londra ve Cenevre'ye gitti. Yeni insanlar ve yeni hayatlar keşfetti. Biraz para kazanmaya başlayınca yine kumar illetine tutuldu. Sırf borçlarını ödeyebilmek için kitap yazmak zorunda kaldı. Zaman geçiyordu, gençlik gidiyordu. Sevdiği insanlar ölüyor, kendisi de içten içe çürüyordu. Buna rağmen büyük eserler yayınlıyordu. Hayatına Anna Snitkin adında bir kadın girdi. Onun sayesinde edebiyatı bırakmadı ve belki de ilk defa gerçekten mutlu olmaya başladı. Fakat uzun sürmedi. Hastalığı giderek arttı ve yazar yatağa düştü. Buna rağmen Karamazov kardeşler gibi dev bir eser ortaya koydu. 20 yıl daha yaşayabileceğini düşünüyordu ama 2 yıl bile yaşayamadı. Kendisi yaşamı boyunca yoksulluktan kurtulamadı ama varisleri yoksulluk nedir bilmedi. Dostoyevski'nin hastalıklı insanları bu kadar iyi analiz ediyor olmasının altında yatanın ne olduğu hala bilinmiyor. Kimilerine göre kendisinin de hastalıklı olmasıydı buna sebep. Çünkü muhteşem ahlaklı bir hayatı yoktu. Azılı bir kumarbazdı. Kumar oynayabilmek için eşinin parasını çalacak, hatta elbiselerini satacak kadar ileri gidebiliyordu. Turgenev'e ve Çar'a yazdığı mektuplarda kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutuyordu. Yazar azılı bir kumarbaz olduğu kadar azılı bir ırkçıdır da. Özellikle Türk toplumundan nefretle söz eder, aşırıya kaçan nefret söylemini romanlarına eklemekten çekinmezdi. Hayallerinden biri İstanbul'un bir gün Rus toprakları içine dahil olmasıydı. Yaşadığı dönemde edebi çevrelerce küçük görülen bir isimdi. Kendisini beğenmesi, hatta kendisini bir dahi olarak görmesi edebi çevrelerde alay konusuydu. Ona Rus edebiyatının burnundaki iltihaplı sivilce lakabı bile takılmıştı. Üzerine pedofil olduğuna dair suçlamalar yapılmış, bu olayı pişkince anlatabildiği söylenmiş fakat bunun bir kurgusal olay olduğu ortaya çıkmıştı. Kısacası Dostoyevski yaşamının her evresinde hem çevresiyle hem de kendisiyle mücadele etmek zorunda kalmış, çocukluğundan itibaren taşıdığı travmaları ömür boyu cebine taşımıştı. Nitekim kendisini dahi olarak gören Dostoyevski günün sonunda haklı çıkmış, kendisinden sonra gelen hemen her yazarın ilham kaynağı olmuştur.
Dostoyevski çok az sayıda yazarın başarabildiği insan portreleri oluşturmuştur. Bu insanlar belki sizlersiniz, belki de çevrenizde hemen her gün gördüğünüz kişiler. Neden okuyayım sorusuna cevap olarak kendinizi veya bu insanları anlayabilmek için okuyabilirsiniz diyebilirim. Sadece bunlar da değil. Suçlunun, ahlaksızın, soylunun, aptalın, kurnazın, güçlünün, iyinin, naifin ve güzelin duygularına empati kurabilirsiniz. Bu insanlar ne kahraman ne de anti kahramandır. Gerçeğe haddinden fazla yakındır. Bu sebeple sizi en başından yanında sürükleyerek hayatın gerçeklerini olağan akışıyla göstermeyi başarmıştır. Dostoyevski'nin kitapları bu tür gerçeklerin birer anlık görüntüleridir. Umudun delilik olmadığını okura anlatmak istemiştir. Küçük bile olsa eylemlerimizin yaşamımızda ne kadar büyük rol oynadığını ondan daha iyi kimse anlatamadı. Hiçbir yazar gerçeklerden kaçmak için kullanmak zorunda olduğumuz yalanların izini sürme konusunda ve benliğimizin derininde saklı kalmış sorumluluklarımızı ısrarla reddetmeyi ondan daha iyi gösteremedi.